Evet, Brüksel'den herkese merhabalar. Brüksel'de saat şu anda 23. Gece yarısına az bir süre kaldı. Canlı yayınla karşınızdayız. Los Angeles'a bağlanacağız. Daha önceden duyurduğumuz gibi Los Angeles'ta şu anda Zeynep Yıldız karşımızda. Zeynep merhaba. Merhaba, Hoş geldin yayına. hoş bulduk. Şu anda tam olarak neredesiniz? Bize biraz anlatsana orayı. Şu an Santa Monica'dayız. Burası bir plaj, halk plajı. Şöyle yavaş yavaş toplanıyoruz şu anda. Harika. Saat kaç peki şu anda orada? Burada saat 2, öğleden sonra. Öğleden sonra saat 2. Evet sevgili izleyiciler, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Boğaziçi direnişi ile ilgili Avrupa'nın çeşitli yerlerinden canlı yayınlar gerçekleştirdik. Bu canlı yayınlar Paris'ten oldu, Brüksel'den ve Barcelona'dan oldu. Bugün de Los Angeles'ta bir direniş var. Orada arkadaşlarımız gösteri yapıyorlar ve biz de şu anda oraya canlı olarak bağlandık. Zeynep de bize yardımcı oluyor. Orada neler oluyor onları anlamaya çalışacağız. Öncelikle şuradan başlayalım. Şimdi malum Covid dönemi, Avrupa'da çok sıkı güvenlik önlemleri var. Bazı yerlerde polisten izin almak, gösteri yürüyüşü yapmak bayağı zor oluyor. Orada durum nasıl? Siz mesela izin aldınız mı bu gösteri için? Hayır, burası bayağı yani insanlar takılıyor diyeyim. Çok bir şey yok yani. Yani Covid ile ilgili çok sıkı önlemler yok mu şu anda orada? Yok yani pek diyemem şu anda. Okay. Hani kağıt üstünde var ama şu an yani plajda insanlar normal yaşıyor yani öyle diyeyim. Peki Zeynep, sen Boğaziçi Üniversitesi'nin hala öğrencisi misin yoksa mezun oldun mu? Biraz kendinden bahseder misin? Şöyle ben 2019 mezunuyum. Şu anda UCLA'de doktora yapıyorum. Burada da ikinci senem. Peki Yani orada kısa bir kalabalık zamana mısınız? kadar. Boğaziçi'liler olarak kalabalık mısınız Los Angeles'ta? Yani böyle bir ortak buluşma noktanız var mı? Görüşür müsünüz yani? Şöyle benim çok maalesef Covid yüzünden öyle bir fırsatım olmadı. Ama şu an canlı yayından önce gelenlerle de konuşuyorduk. Aslında burada çok güçlü bir komünite var yani Boğaziçi mezunları olarak. E, Bunu da bu vesileyle öğrenmiş oldum. Evet, sevgili izleyiciler, biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası Türkiye'de büyük bir tepki oldu. Sadece Boğaziçi Üniversitesi'nde de değil, diğer üniversitelerden de ve hatta liselerden de bu atamaya tepkiler oldu ve Türkiye'de hala da devam ediyor. Büyük gerilimler yaşandı ve bu direnişin, Boğaziçi direnişinin, bu eylemlerin Avrupa'nın çeşitli yerlerinde de devam ettiğini görüyoruz. Şu anda da Los Angeles'a bağlandık. Amerika'da da arkadaşlar bu seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Peki mesela tam olarak ne bekliyorsunuz? Orada arkadaşlarımla konuştuğunuzda nasıl bir beklenti var? Melih Bulu'nun istifa etmesini mi bekliyorsunuz? Atamanın geri alınması mı istiyorsunuz? Nedir beklentiniz? Yani ikisinden biri tabii ki. Ya ben size şöyle biraz e, yani şu şekilde bilgi vereyim rektörlük seçimleri konusunda. Aslında 1982'de darbeden sonra gelen bir kararla YÖK tarafından atanmaya başlıyor rektörler. Ve Boğaziçi aslında bunun demokratik seçimlere dönüşmesine ilk öncülük eden okul yani. Ve Boğaziçi kendi gayri resmi seçimler yaparak bunu tekrar yani normal hale getiriyor. Ve aslında 2016'da rektörlük seçimleri olmuştu. Gülay Barbarosoğlu %86 oyla seçilmişti. Ve aslında ondan önce adaylar röportajlar verirken vesaire biz hepimiz çok endişeliydik. Çünkü bu sefer artık hani seçimle olmayacağına dair dedikodular vardı, belirsizlikler vardı. Diğer aday seçilmese bile adaylığını çekmeyip atanmayı bekleyecek mi endişesi vardı. Vedat Akgüray. Kendisi %9 oy almıştı ve biraz daha hani sanırım hükümete yakınlığıyla bilinen bir isimdi.
Ancak sonuç olarak o atanmadı. Yani 2 isim de atanmadı. Biz 3 aydan fazla bir süre bekledik. Yani ne oluyor bu süreçte? E, Yani rektör Gülay Barbarosoğlu seçildiği halde atanmadı 3 ay boyunca, daha da uzun bir süre boyunca ve yine aynı şu anda olduğu gibi bir gün çat diye Mehmet Özkan rektör yardımcısıydı. E, Aday olmadığı halde o birden atandı. Ve o zamandan beri aslında süre gelen bir sorun var. Yani Boğaziçi'nin gitgide hani daha fazla artarak yaşadığı bir sürü problemler, özgürlük alanının daralması gibi problemlerimiz vardı. O yüzden yine tabii ki zaten bir rektör atanacağı hani seçim de olmadığı için bir şekilde hani bekleniyordu. Ve buna yine tepki gösterilecekti yani. Peki bu 2016'daki sizin beklediğiniz kişinin dışında birinin atanmasıyla ilgili olarak 2016'da çok ciddi bir tepki gösterildi mi? Yani en azından bu kadar kamuoyuna mal oldu mu o zaman? O zamanlar bu kadar tepki gösterilmedi. Özellikle yani tabii ki de yine tepki gösterildi ama o zamanlar bir tür yani e, bir tür anlaşmaya varıldı. Çünkü birçok insan O dedi zaman ki yani o zaman atanan kişi sizin Boğaziçi Üniversitesi'nin içinden bir hoca mıydı? evet, e, zaten Boğaziçi işte kültürünü bilen birisi hani bu kadar da işte e, yani çok büyük bir sorun yaşamayız bu isimle gibi diyen bir sürü insan oldu. Halbuki o zamanlardan beri mesela şu an biliyorsunuz belki biliyorsunuzdur LGBTİ artı çalışmaları kulübü kapatıldı ya daha doğrusu aday kulüp olmaktan çıkarıldı. Aslında o zamanlar ta yani 2014'te rektörlüğün e, de teşvikiyle kulüpleşmek için adım atan bir topluluktu bu. Peki bir Ve şey soracağım. Önemli bir şey söylüyorsun. 2016'daki atamadan sonra mesela okuldaki kulüplerin içerisinde böyle bir baskı falan hissedildi mi? Çünkü mesela hükümete yakın birinin atandığını söyledin 2016'da. Mesela 2016'dan günümüze kadar bu arada acayip bir gürültü geldi şu anda. Bilmiyorum nereden geliyor. Biraz belki o topluluktan uzaklaşırsan. Şunu sormak istiyorum. 2016'da atanan kişi biraz hükümete yakınlığıyla biliniyordu dedin. 2016'dan bugüne okuldaki LGBT kulübü olsun veya da diğer başka kulüplerle ilgili herhangi bir baskı ya da bir rahatsızlık hissedildi mi okulda? Evet, aslında bir sürü sorun yaşadık. Şöyle diyeyim, öncelikle mesela normalde bir topluluğun okulun resmi kulübü olabilmesi için bir paperwork süreci başlatılıyor ve bundan sonra da sanırım 1 ya da 2 sene artık tam emin değilim o süreden sonra normalde e, kulüp artık okulun resmi kulübü haline geliyor ve okuldan da bu şekilde hani destek almış oluyor. E, Rektör geldiğinden itibaren yani o LGBT artı çalışmaları kulübü bir türlü adaylık statüsünden çıkmadı. Yıllarca aktif kulüp olduğu halde. Mesela bir bu var. Bunun dışında e, aslında mesela ben okula ilk geldiğim zamanlarda yani biz böyle herhangi bir kimlik vesaire göstermeden rahatça kampüsümüze girebiliyorduk. Daha sonra kimlik gösterme zorunluluğu çıktı. Sonra bu işte atanmış rektör, kayyum rektör Mehmet Özkan döneminde turnikeler gelecek e, diye bir e, şey oldu. Yani turnikelerin getirildiğini gördük ve inanılmaz bir tepki verildi. Yani herkes kampüse doluştu. İşte protestolar yapıldı vesaire. Hatta böyle turnikeler sonra kaldırıldı. Sonra da bir süre sonra tekrar geri konuldu ama bu sefer artık yani aynı seviyede bir tepki verilmediği için bir şekilde kaldı. Peki Zeynep sen ne kadar süredir Los Angeles'tasın ve orada tabii yani çok önemli işler yapıyorsun, doktoranla uğraşıyorsun ama idari işlerle belki merakın yoktur ama yine de merak ediyorum, sormak istiyorum. Oralarda nasıl yapılıyor mesela bu rektör seçimleri? Üniversitelerin özerklik durumları nasıl? Açıkçası çok fazla bilmiyorum. Daha doğrusu bu olaylar olduğu sürede bayağı bir araştırmıştım ama e, sonradan aklımdan çıktı. Ama birçok özellikle Ivy League seviyesinde olan
Ivy League'de olan özel okullar veya Ivy League yani seviyesine yakın ya da aynı seviyede olan UCLA gibi devlet okulları ya bazıları, hatta bazıları öğrencilerin bile katıldığı seçimlerle yöneticileri belirliyor. Yani o yüzden ben hani şimdi çok kesin konuşmayayım, ayrıntılı bilmiyorum ama o zamanlar Melih Bulu dediği için dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok dediği için birçok insan böyle bayağı ayrıntılı hani dünyada rektörlerin hani seçimle belirlendiği en iyi üniversiteleri böyle listelemişlerdi. Ben de onlara bakmıştım ama şu an tabii çok detaylı hatırlayamıyorum. Peki Zeynep, şimdi biliyorsun Boğaziçi'ndeki gösterilerden sonra bazı arkadaşlarınız gözaltına alındı. İşte polis tarafından kötü muameleye maruz kalanlar oldu. Milletvekilleri Vatan Caddesi'ne gittiler vesaire. Ve tabii Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini bir kriminalize etme durumu var. LGBT kulübünü keza başka şeylerle ittisaklandırma gibi bir takım girişimler var ya da medyada böyle yansıyor. Siz bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani endişeli misiniz? Mesela yurt dışında yaşıyorsun şu anda. Türkiye'ye dönersem ben de bu eylemlere katıldığım için başım belaya girer gibi falan bir endişen var mı? Yani hani direkt olarak öyle bir endişem yok. Ama tabii ki de hani bu kriminalize etme durumu yani çok korkunç bir şekilde var ki biz buna zaten daha önceden de rastladık. Mesela benim sınıf arkadaşım tutuklanmıştı yani. Sonra yani mesela pardon burası biraz gürültülü oldu da. Yok, gayet iyi duyabiliyoruz seni şu anda. Yani mesela 19 Mart 2018'de sanırım 19 bazı arkadaşlarımız, hatta ben o zamanlar şeydeydim. Beni hala görebiliyor musunuz? Seni görüyoruz ve duyuyoruz. Ben o zamanlar Türkiye'de de değildim. Amerika'da exchange programındaydım ama o zamanlar şöyle bir şey oldu. Bir Afrin okulumuzda bazı öğrenciler Afrin lokumu dağıttılar. Yani bir şekilde böyle bir yani savaş konusunda savaş karşıtı bir eylem mi yaptılar? Yok, tam tersi oldu. Lokum dağıtıldı. Hani böyle hayırlı uğurlu olsun tarzında. Sonra da bazı arkadaşlarımız savaşın lokumu olmaz diye karşı eylem yaptılar. Bu süreçte bazı arkadaşlarımız tutuklandı ve 3 ay boyunca tutuklu kaldılar. Ve hani yani bu süreçte çok yani büyük mağduriyetler yaşandı. Yani genel olarak zaten hani böyle bir kriminalize etme durumu, işte Boğaziçi'ni yerli ve milli yapacağız, şöyle böyle hani yani bir Boğaziçi'dir sürüyordu zaten. Ve pardon ben şöyle yapayım, tam da fotoğraf çekiliyor. Size göstermek istiyorum. Evet, arkadaşlarını da gösterebilirsen bize. Evet, şu anda görüyoruz, harika. Evet, şu anda Los Angeles'tayız. Santa Monica plajı burası. Beni görebiliyor musunuz? Evet, seni görüyoruz. Şu anda sen tamam, de beni görüyorsun. Bazen ben çünkü sadece sizin görüntünüzü veriyorum yayına, o yüzden. Anladım. Tamam. Ben de o zaman bir yapıyorum, acaba yayın mı kesildi, ne oluyor diye. Hayır, buradayız, hiç merak etmeyin. Şunu merak ediyorum. Şimdi bu mesela bizim Türkiye'de üniversitelere rektör atama meselesi bütün üniversiteler için çok uzun yıllardan beri var. Yani Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Ve mesela Anadolu şehirlerindeki üniversitelerin
birçoğunun işte rektörlerinin bazı açıklamalarını görüyoruz 5 yıldır, 10 yıldır. Görüyoruz ki işte hükümete yakınlığıyla bilinen insanlar ya da yani kendisini çok açık bir şekilde belli etmese de hükümet kanadına yakın olduğunu görüyoruz. Şimdi zaten Türkiye'nin genelindeki bütün üniversitelerde böyle bir rektör ataması yapılıyor. Boğaziçi'nin diğer üniversitelerle böyle bir dayanışması var mı? Yani sonuçta bu rektör atama meselesi bir tek Boğaziçi için adaletsiz bir durum değil. Bütün üniversiteler için adaletsiz. Tabii. Ve hiçbir üniversitenin bir özelliği yok şu anda. Bütün üniversiteler bundan yakınıyorlar. Böyle bir dayanışma var mı? Mesela oradaki arkadaşlarınız arasında başka üniversitelerden de size destek olanlar var mı? Evet, çok yani aslında ilk gözaltına alınan arkadaşlarımız başka üniversiteden, yani başka üniversitelerden bildiğim kadarıyla. Ve mesela onlara çıplak arama bile yapıldı yani. O yüzden hani birçok üniversitede tepki gösterdi. Yani ODTÜ'de, Ankara'da eylemler oldu. Bildiğiniz üzere yani çok sert polis müdahalesi de oldu. Yani ayrıntılı hani tek tek hangi üniversite nasıl tepki gösterdi ya da daha öncesinde başka kayyum rektör eylemleri olmuş muydu başka üniversitelerde, o konuda çok bilgili değilim maalesef. Peki Zeynep, sana şunu sormak istiyorum. Şimdi sen Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birisi olan Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdin ve doktora yapmak için Amerika'da bulunuyorsun. Muhtemelen doktoranı yaptıktan sonra da Türkiye'ye geri döneceksin ve Türkiye'de bir kariyere başlayacaksın. Bu yaşananlar, Türkiye'de son yıllarda yaşananlar seni endişelendiriyor mu? Yani mesela Amerika'dayım, burada zaten doktorumu bitirdim, acaba burada mı kalsam yoksa Avrupa'da mı çalışsam, Türkiye'ye hiç dönmesem gibi fikirler var mı aklında, yoksa her şeye rağmen ülkeye döneceğim ve mücadeleye devam mı edeceğim diyorsun? Yani tabii ki de çok çok endişelendiriyor. Yani sadece hani yani bu politikanın üniversitelerin özellikle üzerinde olan yani kötü etkisi hani sadece politik anlamlarda değil, eğitim kalitesi olarak da yani çok Boğaziçi'nin yani geriye atıldığını hissediyorum ben. Yani mesela ben üniversiteye ilk girdiğimden itibaren YÖK baskısıyla kontenjanlar gitgide arttırıldı. Ve bu arttırma sonucunda mesela ben hatırlıyorum bazı derslerin yani kapısından dışarı taşıyordu öğrenciler. Yani biz böyle bazı işte derslerde matematik vesaire gibi yani böyle kapının dışına sandalye koyup böyle kapının dışından dinliyorduk yani dersi. Ve hani böyle ya da ben ilk girdiğimde genetiğe girmiştim. Sonradan felsefeye geçtim. Felsefede mesela normalde yani felsefede iyi öğrenmenin yolu yazı yazmaktır. Paper yazmaktır ve benim paper yazılan derslerim ben sonradan 3. 4. sınıfa geldiğimde gözlemledim ki artık hani hocalar paper okumaya yetişemediği için artık bu dersler sınavlı hale getirilmiş falan. Ve bu süreçte de kontenjanlar her sene artarken aynı şekilde kadrolar artırılmıyordu. Yani ben açıkçası bunu biraz olarak değerlendiriyorum yani kafamda. Hani, böyle biraz hani Boğaziçi'ni ele geçirelim sonra hani doldururuz kadroları, yani bir kadrolaşma hedefi olduğunu ya zaten hani böyle yıllardır süre gelen bir Boğaziçi'ni yerli ve milli yapacağız söylemleriyle de hani olduğunu biraz görebiliriz yani. Peki tam bu kadrolaşmayla ilgili bir şey sormak istiyorum. Kulağınıza geldi mi bilmiyorum ama yeni fakülteler açılması gündemde Boğaziçi'nde. Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi sanırım ve bunlar da yani böyle küçük fakülteler değil, yani büyük yer kaplayacak olan fakülteler. Bu ne anlam ifade ediyor? Nasıl okumalıyız biz bunu? Evet, yani mesela ben bu vesileyle öğrendim ki hukuk ve iletişim fakülteleri aslında en büyük fakültelermiş Türkiye'de. Yani o yüzden bir üniversiteye çat diye hukuk ve iletişim fakültesi açıldığı zaman yani biraz böyle gerçekten üniversiteyi ele geçirme projesi gibi değerlendirilebilir yani. Zaten yani bir gördüm yeni dekan da atanmış sanırım. Ya zaten Melih Bulu ilk geldiği zaman kendisine yani bir ekip kuramadı. Yani hiçbir hoca yani hükümete yakın olsun olmasın bu
bu atamayı desteklemedi. Yani bunun bir parçası olmak istemediler. Mehmet Özkan'ın eski kadrosu mesela hemen böyle çat 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 görevden ayrıldıklarını belirten e-mailler atıldı. Ondan sonra kendisine yani kadro bulamadı. En son sanırım fizik bölümünden bir rektör yardımcılığını birini buldu. Onda da mesela yani ben videosunu izledim, gerçekten iç karartıcı. Hani öğrenciler soruyorlar, hocam hani vicdanınız sızlamıyor mu? Fizikten şu an öğrencileriniz işte tutuklandı, gözaltında, hani bu konuda ne diyeceksiniz? Adam böyle şey falan diyor. İşte ben sizi dinleyeceğim arkadaşlar falan deyip gidiyor. O videoyu böyle, hani ben de izledim, evet. O videoyu izledim. Sonra gerçekten. bir ara konuşuruz falan diyor. Evet, izledim. Peki Zeynep, şunu sormak istiyorum. Siz şu anda Amerika'dasınız ve oradaki mezunlar olarak bir gösteri yapıyorsunuz. Orada tabii birçok arkadaşınız var, farklı ülkelerden gelmiş olan. Türkiye'deki bu olayların orada bir karşılığı var mı? Yani size soruyorlar mı? Neler oluyor? Nedir bu durum? Ayrıca sizin mesela orada yaptığınız gösterinin amacı böyle biraz sembolik bir amacı mı var? Yoksa hani biz buradaki gündeme de getirirsek bunu belki Türkiye-Amerikan ilişkilerinde belki bir aracı olur ve bu işler biraz daha değişir gibi bir beklentiniz de mi var? Nedir oradaki tam olarak? Yani ben herkesin kafasından neler geçiyor bilmiyorum. Yani benim kendi görüşüm, hani buraya biz böyle çok da aşırı büyük olmayan bir grup halinde geldik. Hani sesimizi buradaki insanlara duyurmaktan ziyade hani biraz bu bir destek yani. Dünyanın her yerinde Boğaziçi mezunları şu anda öğrencilere, okuyan öğrencilere, üniversitesine sahip çıkmak isteyen öğrencilere destek oluyor. Yani ben ve birçok arkadaşım, şu an mezun veya olmayan arkadaşlarım, yani neredeyse çoğumuz bir şekilde böyle bir hayalle geldik Boğaziçi'ne. Yani bir mücadele vererek geldik. Hani biz burası bizim gerçekten istediğimiz üniversite. Yani ben üniversiteye ilk geldiğim günü hatırlıyorum. Oryantasyon gününde hani yani o cıvıl cıvıllık hani hala aklımdan çıkmıyor. Ve sanki yıllardır o cıvıl cıvıllık elimizden alınıyor gibi hissediyorum. Yani şu an yeni gelen öğrencilere de bir taraftan bu yüzden hani üzülüyorum yani. Ve hani bu yani değişsin istiyorum. O yüzden de desteğimi her türlü gösteririm. Zaten hani herkesin bir şey, yani Boğaziçi'ne gelip de akademisyen olmak isteyenlerin hep böyle kafasında bir hayal vardır yani. Umarım bir gün burada da hoca olabilirim diye. O yüzden hani bu o hocalık hayali, o okulun devamı hayali. Bunlar yani kolay kolay bırakmayacağımız hayaller. Peki, çok teşekkürler. Oradaki atmosferi biraz daha izleyicilerimizle paylaşırsan çok sevinirim. Arkadaşların arasında söz almak isteyenler varsa onlara da kameramız açık. İstersen arkadaşlarını da gösterebilirsin. Biraz onları da görelim. Sadece ben son bir şey söylemek istiyorum. En son artık böyle her gün Boğaziçi Dayanışması, Boğaziçi Direnişi diye bir kanal var YouTube'da ve işte her gün sonunda eylemlerinin sonunda bildiri okuyorlar. Ve mesela o bildiride benim şöyle dikkatimi çeken bir şey oldu. Diyorlar ki Hande Kader bursunu tekrar getireceğiz. Ve ben bunun çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Hande Kader katledilen, nefret cinayetine kurban giden bir trans seks işçisi, trans kadın ve Boğaziçi LGBTİ artı çalışmaları kulübü Hande Kader adına BÜVAK'la, yani Boğaziçi Üniversitesi Vakfı'yla da bir olarak bir burs oluşturmak istediler. Bu burs da Boğaziçi Üniversitesi aracılığıyla bir Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi trans öğrenciye bir yıl boyunca verilecek bir bursu ve devamında daha da artması planlanıyordu. Bu haber yapıldığı anda birden, bu da şey döneminde oluyor, yani kayyum rektör döneminde oluyor. O kadar hani aylarca süren resmi yazışmalar olmuş olduğu halde bunlar tamamen inkar edildi. Hande Kader diye biz böyle bir bursu işte onay vermedik falan filan denildi ve o tek tek insanların yani
cebinden artırdıkları paralarla yaptıkları bağışlar tek tek sahiplerine iade edildi. Ve hani bu çok yani korkunç bir adalet. Ve hani Peki bir Zeynep, taraftan şunu sormak istiyorum. LGBT ile ilgili şunu sormak istiyorum. Bu mesela Boğaziçi direnişinde sanki biraz böyle LGBT konusuna fazla bir odaklanılıyormuş gibi geliyor bana. Yani aslında orada Boğaziçi'li öğrenciler yeni atanan Melih Bulu ile ilgili bir direniş koyuyorlar ortaya, bir itiraz koyuyorlar. Fakat mesela burada yani Türk medyasına baktığın zaman sanki LGBT'liler bu işi organize ediyormuş gibi bir odaklanma söz konusu. Bu neden böyle? Sadece LGBT'liler mi bu işi şu anda omuzlamış durumda? Oradaki bütün öğrenciler, diğer kulüpler yok mu mesela? Ya şöyle anlatayım ben size. Bu zaten bu kriminalize etme sürecinin de bir parçası. Hani kolay hedef olarak görülüyor her zaman zaten ülkemizde LGBT artı yani insanlar. Ve bu şöyle oldu aslında. E, Boğun Sergi diye bütün yani kulüplerden bağımsız öğrencilerin böyle kolektif olarak bir araya gelip dayanışma adına ve işte rektörlüğü protesto etmek adına bir sergi, anonim bir sergi düzenlendi. Yani bunun kulüple alakası yok. 400'den fazla bu sergiye eser verildi. Bu eserlerden bir tanesinde de işte bir Kabe görüntüsüyle mi artık yani tam hatırlamıyorum detaylarını işte Kabe ve böyle LGBT'yi de bayraklarının olduğu bir eser vardı ve birden bu eser medyaya servis edildi ve işte böyle dini değerlerimize dalga geçiliyor falan filan diye bir yaygara koparıldı. Sonra o sergiyi düzenleyen iki arkadaşımız gözaltına alındılar. Sonra tutuklandılar. Sanırım şimdi serbest bırakıldılar ama orasını tam hatırlamıyorum. Yani çat diye tutuklandı bu insanlar. Kulüple hiçbir bağlantıları yok. Sonrasında şöyle bir şey oldu. Kulüp birden Melih Bulu şey diye tweet attı. Böyle bir işte hadsizliği yaptılar da vesaire falan filan diye işte e, kapatıldı dendi kulüp. Yani kulüp aslında bir resmi kulüp de olamamıştı. O yüzden haliyle kapatma değil adaylığı iptal etti. Kapısına kilit vuruldu. Kapısı da yani kulübün odası da Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü'yle ortak kullanılan bir odaydı. Oraya girildi. Oradan işte LGBT bayrakları ve işte bir takım açıklanmayan kitaplar işte terör örgütü propagandası delili diye alındı. Yani böyle bir sürü hani asla hukuki sürece hiçbir yani hukuki süreçle hiçbir alakası olmayan tamamen hani sansasyonel şekillerde yani Sadece hedef gösterildi. medyada böyle bir hedef gösterildi ve algı yaratıldı diyorsun. Peki son olarak şunu soracağım. Türk medyasında bu Boğaziçi direnişiyle ilgili olarak yeterince medyanın bu konuya yer verdiğini düşünüyor musunuz? Ben medyayı çok fazla takip edemedim haliyle bu süreçte. O yüzden bu konuda çok yorum yapamayacağım. Yani evet o hani mainstream medyaya çok bir erişimim yok. Hani internetten de oturup açmıyorum bu yüzden. Anladım. Peki Zeynep çok teşekkürler. Oradaki atmosferi bize son bir kez daha göstermeni rica edeceğiz. Evet. Dediğim gibi söz almak isteyen arkadaşın varsa onlar da katılabilirler. Evet, gördüğünüz gibi şu anda Los Angeles'ta canlı yayındayız. Santa Beni duyabiliyor musunuz? Yani sabah kalkıyorum. Size de benzeri şeyler oluyordu.
Sabah kalkıyorum. İşten çalışıyorum. Aynı yatak. Ben kilo yazarım. Şeyleri okyanusa yakın, daha serin. Pasadena'dan da enteresanlar. Şimdi paylaşıyoruz. Biz Brüksel'deyiz. Brüksel'de gece yarısına geliyor saat. Los Angeles'ta ise öğleden sonra 2:30 civarı olması lazım şu anda. Ve orada Zeynep bize olup biteni aktarıyor. Melih Bulu'nun atanması sonrası biliyorsunuz itirazlar yükseldi ve Avrupa'dan sonra Amerika'da da eski Boğaziçi'liler gösteri yapıyorlar. Evet Zeynep, bizi duyabiliyor musun? Evet, şu an duyabiliyorum artık. Evet. Zeynep çok teşekkürler. Kendine çevirebilirsin kamerayı. Çok teşekkürler değerli katkılarından dolayı yayınımıza katıldığın için. Çok detaylı bir şekilde anlattın. Eminim izleyiciler için de açıklayıcı bir yayın olmuştur. Bundan sonra ne bekliyorsunuz? Mesela Melih Bulu istifa etmezse ne olacak? Bu gösteriler devam mı edecek? Ne düşünüyorsunuz? Yani kesinlikle tabii eylemliliğe devam edilmesi gerekiyor. Ben bu konuda yani şu an öğrencilerle inanılmaz derecede gurur duyuyorum. Yani bir pandemi dönemi olmasına rağmen, online eğitim olmasına rağmen insanlar inanılmaz, yani o cuma gecesi bir gece yani çat diye yapılan atama sonrasında insanlar Facebook gruplarında yani bir araya gelindi, Zoom görüşmeleri oluşturuldu, ortak bildiri yazıldı. Yani böyle inanılmaz hani örgütlü, hani organize bir şekilde yapıldı. O yüzden hani çok değerli buluyorum yani. Çünkü gerçekten artık öğrenciler hani istemiyorlar. Sanki o özgürlük alanını, o özgür yani fikir hürriyetinin olduğu özgürlük alanımızı kaybetmek istemiyoruz diye gerçekten ellerinden geleni yapıyorlar ve yapmaya da devam edecekler diye düşünüyorum. Evet, bu arada yayınımıza birçok mesaj geldi. En son olarak Tümay Algan bir mesaj göndermiş. Boğaziçi pazar sabahına Los Angeles'tan güneşli ve umutlu görüntülerle uyansın diyor. Bu mesajla biz de yayınımızı burada sonlandıralım. Zeynep Yıldız, çok teşekkürler yayınımıza katıldığın için. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Görüşmek dileğiyle, kolay gelsin. İyi günler diliyoruz. Evet değerli izleyenler, Brüksel'den Los Angeles'a bağlandık ve Boğaziçi direnişiyle ilgili oradaki atmosferi sizlere yansıtmaya çalıştık. Takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında yine canlı bağlantılarla sizlerle olacağız belki de. Tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz, yayınımıza katıldılar ve mesaj gönderdiler. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olun ve bizi takip edin. Yeni yayınlarla tekrar karşınızda olacağız. Hoşça kalın.